Selam arkadaşlar. Hızlı ve kolay yüzme öğrenme video serimiz vardı. Bu video serisinin ikinci bölümüne geçiyoruz. Eğer izlemediyseniz birinci bölümü izlemenizi tavsiye ederim. Yüzme öğrenme ile ilgili bu videolar çok basit düzeyde anlatılan bilgilerdir. Zaten ben yüzme hocası değilim. Ben edinmiş olduğum tecrübeyi sizlerle paylaşıyorum. Yani video izleyerek yüzme öğrenmek isteyen kişilere ben ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyorum, yüzme derslerinde neler öğretiliyor, bunları anlatıyoruz. Geçen derste kulaç atarak yüzmeyi öğrenmeye çalışmıştık. Hızlı ve kolay yüzme öğrenmenin ilk bölümünde nefesi karşıya bakarak almıştık. Bugün ise yandan nefes almaya başlayacağız. Öncelikle geçen bölümü kısaca hatırlayalım. İki kulaç bir nefes yüzmelerini almıştık. Bugün ise nefesi yandan almaya çalışacağız. Yüzmede nefes almayla ilgili size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Nefesi alırken kafamızı yan çevireceğiz. Kulağımızı ve başımızı kolumuza yaslayacağız. Kafamız çok yukarıya kalkmayacak. Yeni başlayan kişiler, yüzme öğrenmeye yeni başlayan kişiler bunu çok fazla beceremeyebiliyorlar. Biz mümkün olduğunca kafamızı yaslamaya çalışacağız. Nefes almaya çıktığımız zaman ise kafamızı çok fazla dışarıda bekletmeyeceğiz. Nefesi alıp tekrar kafamızı içeriye sokmaya çalışacağız. Yan nefes alırken gözlük camının bir tanesi su içerisinde olması gerekiyor. İyice yakından gösterelim hocam. Bir daha. Suyu da, nefesimizi de suya ağzımızdan ya da burnumuzdan vereceğiz. Nefesi aldım. Yan nefes alana kadar suyu burnumdan üflemeye çalışıyorum. Burayı bir daha gösterelim. En önemli yer burası. Nefesi aldım. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi burnumuzdan nefesi suya veriyoruz. Döndüğümüz an direkt ağzımızı açıp nefes almalıyız. Kesinlikle ve kesinlikle burundan nefes alma yapmamalıyız. Ama burnumuzda bir sıkıntı varsa nefesi ağzımızdan da suya verebiliriz. Sadece nefes alma işleri ağızdan olur. Evet, az önce yapmış olduğumuz yüzmede nefes alma dileğini şimdi diğer taraftan yapacağız. Buraları çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Kısa kısa geçmek istiyorum. Başlayabiliriz. Öğrenmenin bu bölümünde arkadaşlar kulaç atarak yüzme kısmını çok detaylı şekilde size anlatmak istiyorum. Suyun içerisinde gözlüğü çekerken suyun içerisinde kolumuzu böyle şöyle yapmayacağız. Bunu yaptığımız zaman kendimizi ileri doğru itemeyiz. Çok yavaş bir şekilde yüzeriz. Kulacımızı atarken sanki parmağımızın arasına bir halat düğümü düşünün. Halat var. Bunu düğüm yapmışsınız. Parmağınızın arkasına sıkıştırıyorsunuz böyle. Halatı kendinize doğru çekmeye çalışın. Kendinizi ileri atmaya çalışın. Ya da buraya büyük ağır bir top koyduğunuzu düşünün. Ağır bir top. Bu topu şu şekilde geri doğru itmeye çalışın. Bu sizin daha hızlı, daha estetik yüzmenizi sağlar. Ve şimdi tek kulaç yüzerek yandan nefes almaya başlıyor. Tek kulaç bir nefes yüzüne aktarılıyor. Sağ dönüşüm. Arkadaşlar geldik yüzmede ayak boşluk konusuna. Şimdi ayaklar tamamen suyun dışında olmayacak.
ayak dönüşünün görevi aslında bizi suyun üstünde suya paralel bir şekilde tutmak. Ayağımızın en önemli görevi bu. İkinci, yüzmede ayak dönüşünde yapılan hata ise ayaklarımız çok içerisinde olmayacak. Kalça itibariyle ayak dönüşünü yapacağız. Bunu size şimdi bir göstereceğim. Şimdi iki kulaç bir nefes yüzme antrenmanı yapacağız. Başlayabiliriz. Diğer tarafta. Ve şimdi 3 kulaç bir nefes yüzme antrenmanına geçiyoruz. Nasıl yürünür kısmının burası çok önemli. 3 kulaç bir nefes nasıl yürünür? Ne yapıyoruz? Evet, bir içerideyiz. Nefes veriyoruz. 2'de de aynı nefesi devam ettiriyoruz. 3'te de nefesi vererek dönüp yandan nefes alıp devam ediyoruz. Yine bir içerideyiz. 2 içerideyiz. 3. kolda bu sefer diğer taraftan yana dönüp nefesimizi alıyoruz. Bu döngü siz yorulana kadar bu şekilde devam edecek. Siz yorulduğunuzda aktif dinlenme dediğimiz nefes egzersizi yaparak bu yüzmede aktif dinlenebilir. Ardından performansınızı gerçekleştirmek için 3 kolda bir nefese tekrar devam edebilirsiniz. Arkadaşlar az önce size havuz kenarında 3 kol bir nefeste neler yapılacağını anlattık. Şimdi bunu size pratik halinde göstereceğiz. Ama bunun için ilk başta bir yüzme tahtasında yardım almamız gerekiyor. Yüzme tahtasında kendimizi geliştirdikten sonra aynı hareketi tahtasız da yapacağız. Öğrenci arkadaşımız size ilerleyen videolarda onu da gösterecek. Şimdi tahtamızı alıyoruz ve 3 kol bir nefese başlıyoruz. Yani serbest stil dediğimiz stilin bütününe gelmiş bulunmaktayız. Yüzme öğrenmenin püf noktalarından bir tanesi de kulacını atarken ileri uzattığı kolunu mümkün mertebe çok ileri uzatmak. Yüzme tahtası ve yüzme öğreniyorsanız eğer boşta kalan kolunuzu, ileri uzatmanız kolunuzu yüzme tahtasını olabildiğince ileri atmaya çalışın. Şimdi size bu detayı göstereyim. Arkadaşlar bir önceki videomuzda yüzme tahtasıyla serbest stil dediğimiz 3 kol bir nefesi nasıl yapılacağını arkadaşımız size gösterdi. Ama tabii ki bu yüzme işi sadece tahtayla yapılmıyor. Tahtayı bıraktıktan sonra elimizde tahta varmış hissiyatıyla aynı stili, aynı şekilde, aynı güzellikte göstermemiz gerekiyor. Bunun için de bir adımımız daha var. Biz önce büyük tahtayla yüzme dersimizi yaptık. Şimdi aynı stili sarı tahtayla göstereceğiz. Sarı tahtanın aslında hiçbir mantığı yok. Biz onu kendimiz geliştirdik. O tahtayı tuttuğumuzda, kol çevirdiğimizde elimizi yine boşta gibi hissederiz. Ama o tahtanın varlığı sayesinde elimizi daha yukarıda tutmayı öğreniriz ve o tahtayı da bıraktığımızda istediğimiz hedefe ulaşmış oluruz. Şimdi arkadaşımız size küçük tahtayla 3 kol bir nefesi gösterecek. Başlayalım. Şimdi yüzerken görüldüğü gibi tahta küçük. Aslında o yüzme tahtasına baskı yapıldığında o tahta kolla birlikte aşağıya batar.
İşte bizim de amacımız o tahtanın varlığını hissederek onu bastırmadan bu stili gösterebilmek. Şimdi arkadaşımız birçok video çekti. Aslında yoruldu. Şimdi bir deneme daha yapacağız. Şimdi sarı tahtayla elimizde tahta yokmuş hissiyatıyla yüzmeye çalıştık. Şimdi bunu gerçek anlamda tahtasız yapacağız. Ama bunda bir hayal kurmamız lazım. Hep elimizde tahta varmış gibi hissetmeliyiz. Bir kol öne gelmeden diğer kolu kesinlikle başlatmamalıyız. Bu da bizim stilimizdeki dengeyi, nefesi, koordinasyonu sağlayacaktır. İlk öğrenmede, tahtasız yüzmede eli önde tutmakta biraz zorluk çekebiliriz. Ama bu zorluğu aştığımız anda hiçbir denge kaybı yaşamadan istediğimiz stile ulaşmış olacağız. Şimdi arkadaşımız size bunu örnekte gösterecek. Görüldüğü gibi yaptığı egzersizde elinde tahta varmış hissiyatını bize çok iyi yansıttı. Arkadaşlar sizler de çalışırsanız arkadaşımız gibi bunu başarabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.